İlya Muromets isimli Tu-160M2 bombardıman uçağının prototipi Kazan Uçak Fabrikası'nın pistinden test uçuşu yapmak üzere havalanıyor. Her test uçuşu biraz gizemlidir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından havacılık meraklıları test uçuşlarını ilgiyle takip eder. Bu seferki uçuşu daha gizemli yapan bir özelliği daha var. Uçuş için herhangi bir uçuş planı sunulmamış. Kısa bir süre sonra Rusya Federasyonu Basın Sekreteri Dmitri Peskov kameralar karşısına geçiyor ve Vladimir Putin'in şu anda test uçuşu yapmakta olan Tu-160 bombardıman uçağının içerisinde olduğunu beyan ediyor. Tek bildiğimiz uçuş yaklaşık 40 dakika sürecek diyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşun uçuş planı olmadığını dile getiriyor. Kısa bir süre sonra İlya Muromets Kazan pistine iniyor ve Rus medyası Vladimir Putin'in uçağın sol koltuğunda uçuş tulumları içerisindeki fotoğraflarını paylaşmaya başlıyor ve Vladimir Putin'in süpersonik hızla uçabilen ve nükleer başlıklı seyir füzeleri ateşleyebilen Tu-160 bombardıman uçağını kullandığını yazıyor. Vladimir Putin'in savaş uçaklarına binmesi alışılmadık bir şey değil. Hatta Putin'in Tu-160 bombardıman uçağına ayrı bir sempati beslediği biliniyor. Videoyu izledikten sonra siz de bu sempatinin arkasındaki nedenleri anlayabileceksiniz. Putin'in uçtuğu Tu-160 bombardıman uçağının özellikleri neler? Ukrayna Savaşı'ndaki rolü nedir? Rusya neden bu uçakları modernize etmek istiyor? Ukrayna neden elindeki Tu-160 bombardıman uçaklarını parçalamak zorunda kaldı? Gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin hep birlikte içeriye başlayalım. Mürettebatının verdiği isimle Beyaz Kuğu, fabrika kodlaması ile Tu-160 veya NATO'nun ona verdiği isimle Blackjack. Ona hangi isimle hitap ederseniz edin, Tu-160 Enler'in uçağıdır. Dünyanın en büyük bombardıman uçağıdır ama bu Tu-160'ın en hızlı bombardıman uçağı olmasına engel değildir. İmalatçısı Tupolev'e göre 44 ayrı rekorun sahibi olan Tu-160 uçağının hikayesi Sovyetler Birliği'nin Amerikan B-1 Lancier bombardıman uçağına karşı koyabilecek bir bombardıman uçağı arayışına girmesiyle başladı. Sovyet uçak tasarımcıları söz konusu olduğunda bazı tasarımcıların belirli tipte uçaklarda uzmanlaştığını görmekteyiz. Söz konusu bombardıman uçakları olduğunda Tupolev tek otoritedir. Tupolev Tasarım Bürosu, Sovyetler Birliği'nin en önemli tersine mühendislik projesi olan Tu-4 ile başarılı bir sınav vermiş ve devamlı kendini geliştirmişti. Tu-4 aslında B-29 bombardıman uçağının vidasına kadar aynısı olan bir kopyasıydı. Sovyetler Birliği'nin dönemindeki en büyük projesiydi. Tu-4'ün hikayesi başlı başına bir içeriği hak ediyor. Andrei Tupolev bu işin üstesinden başarıyla gelmişti. Bu başarı sayesinde Tupolev Tasarım Bürosu bombardıman uçakları konusunda tek otorite haline gelmişti. B-1 bombardıman uçağına rakip bir uçak tasarlama işi eninde sonunda Tupolev mühendislerine düşecekti. Tupolev Tasarım Bürosu Uçak 160 ismini verdiği projeye 1972 yılında başladı. Bombardıman uçağının ses hızının 2.3 hıza ulaşması isteniyordu. İsteklerden bir başkası kanatların değişken açılı olmasıydı. Yüksek hızlarda kanatlar geriye katlanıyor ve uçağın tıpkı bir ok temreni gibi uçmasını sağlıyordu. Uçaklar inişle kalkışlarda ve düşük süratle uçarken kanatlarını açarlar. Bu tasarım 70'li yıllarda epey bir rağbet görmekteydi. Tu-160 değişken açılı kanada sahip uçakların en büyüğü ve karmaşığı olacaktır. Tu-160 görülmemiş büyüklükte bir projeydi. Böyle bir uçağı uçuracak motorların da özel olması gerekiyordu. İşte böylece Kuznetsov, askeri maksatla üretilmiş olan en güçlü turbofan jet motoru olan NK-32'yi üretti. Motor art yakıcı kullanmadan 137 kN güç üretebiliyor. Bu güç F-16 savaş uçaklarında kullanılan F-110 motorlarının art yakıcı kullanarak ürettiği güçten daha fazladır. Ses hızının 0.9 katı süratle, yani transonik hızda devamlı şekilde uçabiliyor. Uzun yolculuklardaki süratı ise ses hızının 0.77 katıdır. Tu-160 bombardıman uçağının boş ağırlığı 110 tondur. Gövdesinde ciddi miktarda titanyum kullanılmıştır. Kullanılan titanyumun ağırlıkça oranı %30 oranındadır. Bu Tu-160'ın gövdesinde 33 ton titanyumun kullanılması demekti. Kocaman demişken, Tu-160'ın kanatları tamamen açıkken kanat genişliği 55.7 metredir.
uzunluğu ise 54,1 metredir. Tu-160 bombardıman uçağının maksimum kalkış ağırlığı 275 tondur. Bu ağırlığın 130 tonunu yakıt tanklarında taşınan yakıt oluşturuyor. Bu yakıt yüküyle Tu-160 12.300 kilometre uçabiliyor. Gerçekten etkileyici bir menzile sahip. Tu-160'ın menzili kıyaslandığı B-1 bombardıman uçağının 2 katından fazladır. Tu-160 bombardıman uçağı havada yakıt ikmali kabiliyetine sahip olsa da Tu-160 bombardıman uçaklarını nadiren havada ikmal yaparken görürüz. Bu konuda Rus pilotlarının da fazla eğitimli olmadığını söylemeden geçmek istemiyorum. Tu-160'ın mühimmat yükünden bahsetmezsek olmaz. Beyaz Kuğu toplamda 44 ton ağırlığında konvansiyonel ve nükleer bombayı taşıyabilir. Ama Tu-160'ın bomba taşımak için üretildiğini düşünmeyin. Tu-160'ın ölümcül silahı 12 adet seyir füzesidir. Bunlar önde ve arkada bulunan 2'şer adet 6 füze kapasiteli döner fırlatıcılarda bulunur. Tu-160 kuyruğunda kendini savunmak için top taşımamasıyla da kendinden önceki tasarımlardan ayrışır. Tu-160 ilk uçuşunu 1981 yılında yaptı. 1984 yılında üretimine onay verildi. Hizmete girdiğinde ise 1987 yılı olmuştu. Amerikalı rakibinden önce hizmete girmesini başarı sayabilsek bile Sovyetler Birliği'nin içinde olduğu çalkantılı dönemden Tu-160 nasibini almış, maksimum 35 adet üretilmesine karar kılınmıştı. Sovyetler Birliği dağılınca en büyük sorunlardan birisi askeri silah sistemlerinin nasıl bölüşüleceği konusu olmuştu. Nükleer silahların paylaşımı ise oldukça netametli bir konuydu. Bütün Batı nefesini tutmuş nükleer silahlara ne olacağını düşünüyordu. Sovyetlerden ayrılan devletlerin hepsinde karışıklıklar vardı. Yozlaşmış bir devlet memurunun nükleer bir başlığı uluslararası tabirle bir haydut devlete satması korkulan bir senaryoydu. Beterin beteri ve kötünün kötüsü vardır denir ya, olabilecek en kötü senaryoysa nükleer materyallerin terör örgütlerine satılmasıydı. Sovyetler Birliği dağıldığında hangi ülkede hangi silah ve cephanelik vardıysa o ülkeye kalmıştı. Konumuz bombardıman uçakları olduğu için size en ilginç örneklerden birinden bahsetmek istiyorum. Bu ülke Ukrayna'ydı. Ukrayna, Sovyet stratejik havacılığının önemli merkezlerinden birisiydi. Ukrayna'nın elinde önemli bir nükleer cephanelik ve çok sayıda stratejik bombardıman uçağı vardı. Bu uçakların içerisinde göze en çok çarpanı şüphesiz ki 19 adet Tu-160 bombardıman uçağından başkası değildi. Ukrayna'da size daha önce bahsettiğim yeni devlet olmanın getirdiği ekonomik ve bürokratik zorluklarla uğraşıyordu. Amerika ise ticari ve diplomatik ilişkilerin başlayabilmesi için START 1 anlaşmasının hükümlerine uyulmasını istiyordu. Bunun anlamı da Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasıydı. Ukrayna bu silahları satarak ülkesinin ekonomisini bir nebze düzeltmek istiyordu. Ukraynalılar Tu-160 bombardıman uçaklarını rahatlıkla Rusya'ya satabileceğini düşünüyordu. Rusya'dan uzmanlar geldi. Gövde saati en düşük olan 8 adet Tu-160'ı ve 3 adet Tu-95MS uçağını seçtiler. Bu uçakların yanı sıra nükleer başlıklı 582 seyir füzesi de satın alınacak. Ukrayna oldukça mutluydu ama bu mutluluğu çok geçmeden kursağında kaldı. Rusya uçakları ve füzeleri Rusya'ya götürmüştü ama Ukrayna'ya bir kuruş bile ödememişti. Rusya sizin doğal gaz borcunuzu sildim, İşte daha ne olsun demişti. Ukrayna'nın elinde 11 adet Tu-160 bombardıman uçağı ve 483 adet havadan ateşlenen Kh-55 konvansiyonel seyir füzesi vardı. Uçurması ve bakım maliyetleri yüksek olan bu uçakları parçalamaktan başka bir alternatif yoktu. Ukrayna yeni 1000 yıla Tu-160 bombardıman uçaklarını iş makineleriyle parçalayarak girmişti. Günümüzde tek Tu-160 kullanıcısı ülke Rusya'dır. Rusya elindeki Tu-160 bombardıman uçaklarını Engels'te bulunan hava üssünde konuşlandırıyor. Açık kaynaklı istihbarat meraklılarının en sık takip ettiği şeylerden birisi Engels'ten kalkan bombardıman uçaklarıdır. Su-24, Su-25 ve Su-34 gibi taktik bombardıman uçakları Ukrayna göklerinde yoğun uçak savar ortamında uçmak zorunda kalırken uzun menzilli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu-160 vurulma korkusu olmadan kritik hedeflere seyir füzeleri ateşliyor.
Başlangıçta eski nesil KH-55 serisi füzeler ateşlenirken şimdi radarda görünürlüğü azaltılmış KH-101 seyir füzelerini ateşliyor. Bu füzeler hedefe varmadan önce flare dahi ateşleyebiliyor. Ukrayna'ya verilen Batı menşei hava savunma sistemleri bu füzeleri düşürmek konusunda etkili olsa da birbiriyle entegre olmadığı için tek bir füzeye zaman zaman çok sayıda füze ateşleniyor ve arada vurulamayan füzeler oluyor. Rusya bu şekilde Batı menşei hava savunma sistemi füze stoklarını bitirmeye çalışıyor. Bu yöntemle F-16 savaş uçakları gelmeden önce hava üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Soğuk Savaş'ın ikonik bombardıman uçağı modern savaş sahasında yer bulmuş gibi görünüyor. Rus bombardıman uçaklarının yaptığı bu saldırılar aynı zamanda bir gözdağı. Nükleer başlıkla donatılmış bir KH-101 füzesinin menzili yaklaşık 5000 kilometredir. Sadece Engels'ten havalanmış ve istenilen irtifada füzelerini ateşleyen Tu-160, Portekiz hariç Avrupa'nın her yerini vurabiliyor. Putin'in Tu-160 ile uçması Batı medyasında hemen karşılık buldu. Putin her fırsatta Rusya'nın elinde nükleer silah bulunduğunu ve bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini dile getiriyor. Tu-160 ise adeta bu mesajın içine konulduğu bir zarf gibi. Batı medyası anlaşılan o ki mesajı almış. Son olarak Tu-160 modernizasyonundan bahsedelim. Rus silah sistemlerinin sonunda M harfi varsa o sistem kendisinden önce yapılan sistemin bir modernizasyonudur. Tu-160 bombardıman uçağının ilk modernize edilmiş varyantı 2018 yılında uçtu. Bilin bakalım bu uçağın ilk uçuşunu yakından takip eden kişi kimdi? Vladimir Putin. Tu-160M, Sovyetlerden kalan eski uçakların ömrünü uzatmak için yapılan modernizasyonken Tu-160M2 tamamen yeni üretilen gövdelere yapılacak. Aslında bu basit bir nüans. Modernize edilen Tu-160 uçaklarının fiziksel olarak en büyük farkı kuyruklarındadır. Tu-160M arkasındaki daha büyük kuyruktan ayırt edilebilir. Bu bölümde elektronik harp sistemleri mevcut. Uçağın gövdesinin bolca titanyum içerdiğini söylemiştik. Yeni gövdeler daha gelişmiş bir titanyum kaynağıyla yapılacak. Tu-160M2'nin şüphesiz ki en önemli değişiklikleri arasında gövde içerisindeki aviyonikler geliyor. Basına servis edilen görüntülerde kokpitte uçuş enstrümanlarının bulunduğu panelin bulanıklaştırıldığını görüyoruz. Görüntünün bulanıklaştırılması askeri bilgileri saklamak için en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Tu-160 eski mekanik uçuş enstrümanlarına sahipti ve çok isabetli değillerdi. Tu-160M2 cam kokpite, yani tüm uçuş bilgilerinin bilgisayar ekranlarında olduğu bir kokpite sahip mi bilemiyoruz. Ama özellikle otopilot, seyr-ü sefer cihazları ve göksel konum bulma sistemlerinin yenileştirilmek istendiği biliniyor. Putin ziyaretinde Tu-160M2 uçağının KH-BD ya da X-BD ismi verilen yeni bir seyir füzesiyle donatılacağını açıkladı. Bu füze hakkında çok fazla bilgi yok. Kimi kaynaklar füzenin 6500 kilometre menzilli olduğunu dile getiriyor. Putin, Tu-160'ın Kinzhal füzesi gibi hipersonik füzeleri de kullanabileceğini açıkladı. Bu da akıllara X-BD'nin hipersonik bir füze olabileceği düşüncesini getiriyor. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Vladimir Putin'in savaş uçaklarına binmesi alışılmadık bir şey değil. Hatta Putin'in Tu-160 bombardıman uçağına ayrı bir sempati beslediği biliniyor. Videoyu izledikten sonra siz de bu sempatinin arkasındaki nedenleri anlayabileceksiniz. Putin'in uçtuğu Tu-160 bombardıman uçağının özellikleri neler?